Didyma Apollon Tapınağı. Türkiye'nin Aydın ilinin Didim ilçesinde antik liman kenti Miletos'a ait olan Didyma Kutsal Alanı, M.Ö. 7. ve 6. yüzyıldan itibaren kutsal yol ile bu kente bağlanmıştır. Elimize ulaşan en eski yapı kalıntıları ve arkeolojik belgeler, M.Ö. 8. yüzyılın sonlarına tarihlenir. Dönemin merkezi olarak pek çok asker, bürokrat ve komutan sağlık için bölgeye gelmekteydi. Didyma, antik dönemin en tanınmış kehanet merkezleri arasında sayılan Apollon kutsal alanı ile ünlüydü ve kutsal alanın önemi M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren anıtsal bir tapınak yapısı ile görünür bir anlam kazanmıştı. Apollon Tapınağı, kendi dönemine ait en büyük tapınaklar arasında yer alır. Tapınak, 110 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindedir. Tapınağın bu ölçüleri, onu o dönemdeki Efes Artemis ve Sisam adasındaki Heraion Tapınağı'ndan sonra dönemin en büyük 3. tapınağı yapmaktaydı. Tapınak, dipteros planlıdır, yani çift sıra sütundan oluşmaktaydı. Toplam 124 adet sütundan oluşan tapınak, dört tarafı merdivenle çıkılan platform üzerine oturtulmuştur. 7 basamaklı olan bu merdivenin yüksekliği ise 3,5 metredir. Sütunların boyları ise, başlıkları ve kaideleri dahil, yaklaşık 20 metredir. Tapınağın yapımında, kente yakın olan Paros adasından getirtilen taşlar kullanılmıştır. Antik dönemde amacı, bulunduğu yerleri kötülüklerden korumak olan Medusa'nın kabartmaları veya başı, Apollon Tapınağı'nın bahçesinde de görülmektedir. Medusa başının ortasında, enine doğru bir çatlak bulunmaktadır. Didyma'da, Apollon'un yanı sıra, hatta bazıları kendi kült yapılarına sahip, başka Yunan tanrılarda tapınım görmüştür. Önde gelen diğer Yunan tanrılar arasında, şüphesiz Artemis'in de bir kült yapısı ile onurlandırıldığı belgelenmiştir. Arkaik dönem kutsal alanı Miletos gibi, M.Ö. 5. yüzyılın başında Persler tarafından tahrip görmüştür. İleride en önemli kült merkezlerinden birinin merkezini oluşturacak, sadece Helenistik dönem hükümdarlarının değil, Roma imparatorlarının da ziyaret ettiği yeni Apollon Tapınağı, ancak M.Ö. 4. veya 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Sonrasında, Didyma'nın çöküşe geçmesi, Milattan sonra 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun tehdit ve yıkımlar gerçekleştiren istilacı halk gruplarının artan saldırıları ile başlamıştır. Bunun dışında, Hristiyanlığın devam ederek yayılması nedeniyle kehanet kültü artık istenmeyen bir duruma düşmüş, nihayetinde İmparator Theodosius, 365 ve 392 yıllarında, pagan kültünün tamamen yasaklanmasını onaylayan buyruk çıkarmıştır. Hristiyanlaşmanın en belirgin ifade şekli olan bir kilise ise, Apollon Tapınağı'nın iç avlusunda milattan sonra 5. 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Söz konusu kilise 1906 ila 1913 yılları arasında yürütülen kazılar sırasında tamamen yerinden sökülmüştür. Milattan sonra 7. yüzyıldan itibaren süregelen çok sayıda deprem, kutsal alanın tahribini hızlandırmıştır.